Videoma geçmeden önce hemen beğeni tuşuna basmanızı, kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Sonrasında biliyorum ki hep unutuyorsunuz. Anastrozol 3. nesil seçici aromataz inhibitörlerinden biridir ve geleneksel tıpta gelişmiş meme kanseri için kullanılır. Bu etkin bileşenin gösterdiği başarı onun çok popüler olmasını sağlamıştır. Introdan sonra Türkiye'deki satış adı ya da dünyada bilinen adı ile Arimidex'in ne işe yaradığını, yarar ve zararlarını, nasıl kullanılması gerektiğini, kısacası Arimidex ile ilgili her şeyi anlatacağım sizlere arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Hepinize Viyana'dan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bugün yaptığım Instagram hikaye paylaşımımda sizlere çok detaylı bir parçalama kürü vereceğimi söylemiştim. Bu videonun yorumlar kısmına kürü istediğinize dair bir mesaj atan herkese o programı yollayacağım arkadaşlar. Ve ayrıca aynı kürü bir de Instagram hikayemde paylaşacağım. Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse ki bunu daha önceki videolarımı izleyen ve beni takip eden arkadaşlar biliyor, şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edin ve her gün yapacağım hikaye paylaşımlarımda sizler için hazırladığım ücretsiz genel steroid veya peptit küllerini görün diyorum ve artık hemen konuma dönmek istiyorum arkadaşlar. Bu ilaç testosteronu östrojenlere dönüştüren ve tümör büyümesini destekleyen aromataz enzimini bloke ederek çalışır. Östrojen seviyesini düşürür ve tümörlerin daha fazla büyümesini durdurur. Vücut geliştirme camiasında çok popüler olan bu ilacı sporcular kullanılan steroidlerin aşırı aromatizasyonunu önlemek için kullanırlar. Anastrozol yani Türkiye'deki satış adıyla Arimidex burada mükemmel bir iş çıkartır. Bilimsel çalışmalar 1 mg'lık tek bir dozun östrojen düzeyini %70 ve günlük dozun düzenli alımından sonra 14 gün sonraki alımlarda %80 oranında azaltacağını göstermiştir. Bu ilacı kullanan bireylerde son dozdan 6 gün sonra bile ciddi şekilde azalmış bir östrojen seviyesi ölçülmüştür. Östrojenle ilişkili yan etkilerden kaçınmak için anastrozolü öncelikle testosteron, sonrasında metandrostenolon, metendianon ve diğer orta ile kuvvetli aromatize steroidlerle kombinasyon halinde kullanıp ilacın avantajlarından yararlanırlar ki bu avantajlar başlangıçtan itibaren östrojeni bastırmak ve buna bağlı olarak artan yağ ve su depolamasını önlemektir arkadaşlar. Bu arada hala steroidler ile ilgili olan videolarımı izlemediyseniz ve izlemek istiyorsanız yukarıdaki linke tıklayarak o videolarıma da ulaşabilirsiniz. Östrojeni tamamen bastırmak sadece avantajlar sağlamayacağından hacim kürlerine kullanım dikkatlice planlanmalıdır. Östrojenin kendisi de anabolik bir etkiye sahip olduğundan östrojen büyüme hormonu üretimini uyarır ve hem karaciğerde hem de kas hücrelerinde doğrudan IGF-1 oluşumunda rol oynar. Östrojenin kolesterol düzeyleri ve kalsiyum dengesi üzerinde olumlu etkisi olduğu da unutulmamalıdır. Birçok kullanıcı güçlü bir aromataz inhibitörü kullandıklarında eklem ağrılarından şikayet ederler. Aslında bunda şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü östrojen vücutta su tutması nedeniyle eklemlerin iyi bir şekilde yağlanmasını sağlar ve daha önce de söylediğim gibi bu ilaç östrojeni bloklar. Bir kür sırasında anastrozol veya genel olarak güçlü bir aromataz inhibitörü kullanılıyorsa östrojen eliminasyonunu ile aşırıya kaçmamanızı öneririm arkadaşlar. Aromataz enziminin hafif bir inhibisyonu genellikle östrojenle ilişkili yan etkilerin çoğunu azaltılır. Östrojen yağların parçalanmasını büyük ölçüde engellediği için bu hormonu olabildiğince ortadan kaldırmak avantajlıdır. Aslında orta derecede steroid kullanımında östrojenle ilişkili yan etkilerden kaçınmak için günde 75 ila 150 mg'lık bir dozajda çinko kullanımı tamamen yeterlidir. Bununla birlikte halihazırda nispeten düşük yağ vücut yüzeysine sahip olan ve östrojeni neredeyse tamamen ortadan kaldırarak son rütuşları yapmak isteyen rekabetçi sporcular için durum biraz daha farklıdır tabii ki. Onlar için sadece çinko alımı yeterli olmayacaktır. Onlar için kural olarak aromataz inhibitörlerinden örneğin anastrozol yani satış adıyla Arimidex ve östrojen reseptör blokörlerinin örneğin tamoksifen yani satış ile Nolvadex'in bir kombinasyonu kullanılır.
Bu ilaçların birlikte kullanımı sırasında bir yandan östrojen oluşumu engellenir ve diğer yandan kalan östrojen ile ilgili reseptörler arasında bir bağ oluşumu engellenir. Bununla birlikte yarışmadan sonra her iki aktif bileşende güçlü bir rebound etkisi riski olduğundan sporcular dozajları uzun süreli kullanımlarda azaltmaya özen göstermelidir. Yüksek dozaj alımlarından sonra Arimidex alımı kesildiğinde daha fazla östrojen ve aniden tekrar oluşur. Ve yine Nolvadex yani reseptör bloke edicinin çıkartılmasıyla bu kürden tamamen kenetleneceği ve böylece hemen ve tamamen östrojen etkilerinin güçlü bir şekilde ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Östrojenin neredeyse tamamen bastırılmasını hedefleyen sporcular günde 1 mg kullanır. Bununla birlikte daha önce de söylediğim gibi böyle bir prosedür yalnızca yarışmadan kısa bir süre önce mantıklıdır. Optimum sertlik ve tanımlanmış kaslara ulaşmak için haftada 750 mg'a kadar testosteron içeren ılımlı bir kür için her gün alınan yarım tablet yani 0.5 mg genellikle yeterlidir. Bu ilacın yarılanma ömrünün 40 ile 50 saat civarında olduğunu belirtmeliyim ki bu da aslında ilacın alımlarının arasındaki zaman aralıklarının oldukça rahat olunabileceği anlamına gelir. Bayan sporcular yarışmadan kısa bir süre önce son rütuşlara ihtiyaç duyduklarında bu aktif bileşenden önemli ölçüde faydalanabilirler. Östrojen inhibe edici etki östrojenlerin androjenlere oranını değiştirir ve bu artan bir sertlik ve tanımda fark edilir. Bununla birlikte bayan sporcularda bu ilacın kullanımında fetüs zarar görebileceğinden kullanmadan önce hamilelik ekarte edilmelidir. Anastrozolü kür sonrası tedavide kullanmak isteyen herkes genellikle günde 0.25 ila 0.50 mg arasında kullanır. Çünkü östrojen değeri bu aşamada normların altında olmamalı. Bunun yerine mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için vücudun kendi hormonal sistemi normlara uygun olmalıdır. Öğünlerin aktif bileşenlerin emilimini etkilememesi nedeniyle öğünler arasında veya öğünlerle birlikte bu ilaç alınabilir. Üretici şirket AstraZeneca emilim oranının %83 ile %85 olarak belirtmektedir ki bu da ağızdan alındığında çok düşük aktif madde kaybı anlamına gelir. Bilinen yan etkileri arasında yüz kızarması, yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı, depresyon, uyku bozuklukları yer almaktadır. Ayrıca kolesterol değerinde kötüleşme, kalsiyum dengelerinin bozulması, eklem ağrısı ve karaciğer değerlerinde artış olarak da sayabiliriz. Dozaj ve alıma bakacak olursak arkadaşlar, hedefe bağlı olarak sporcular her 3 günde bir 0.25 ile 1 mg kullanabilirler. Öncelikle östrojen etkisini neredeyse tamamen kapatmakla ilgilenen yarışmacı sporcular 1 mg gün kullanırken hafif steroid kürleriyle doz rahatlıkla her 2 ya da 3 günde bir 0.25 ile 0.5 mg arasında alınabilir. Buradaki dikkat edilecek ölçüt arkadaşlar haftada 500 ila 750 mg testosteron kullanımında her gün 0.25 ile 0.5 mg bu ilacın alınmasıdır. Döngü sonrası terapide ise günlük 0.25-0.50 mg arasında bu ilaç kullanılmalıdır. Bu ilaç aniden kesildiğinde östrojen değerinde hızlı bir artışa neden olabileceğinden aktif bileşenin yavaşça azaltılmasına önem verilmelidir arkadaşlar. Maliyetler ve bulunabilirlik açısından bu ilaca baktığımızda orijinal Arimidex kara borsada 5 euro ile 8 euro arasında ve genellikle çok sık bulunmaz arkadaşlar. Bu da muhtemelen yüksek fiyattan kaynaklanmaktadır. Eğer bu ilacı yakın zamanda almış ve kullanan arkadaşlar var ise bu videonun altına yorum olarak ilacın Türkiye satış fiyatını bana yazabilirler. Piyasada bilinen sahte ürün yoktur ki sanırım zaten bu ilaç Türkiye'de eczanelerde reçeteyle satılıyor. Evet arkadaşlar, ben bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım bu video sizlerin bu etken maddeyi öğrenmenize yardımcı olmuştur. Görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz ve kanalıma abone olup bildirimleri açarak bütün videolardan herkesten önce haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyden önce sağlık ve sonrasında bol sporlu günler diliyorum sizlere. Hoşça kalın. Çok bileşenli proteinler